Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde tarçın ve beyaz olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle hanımlar. Çok güzel, çok sade, şık, zarif bir patik oldu. Patiğimizin hanımlar ön bölümünde böyle desenimiz var. Tabanımız bu şekilde. Arka bölümü, patiğimizin topuğu. Hiçbir yerinde dikişimiz yok. Gayet güzel, kolay bir model oldu. Patiğimize şu bölümden başlıyoruz. Ön bölümü tamamladıktan sonra tabanını ve kenarlarını örüyoruz. Şu kenar bölümleri örerken hanımlar, normalde misin alışış kullanılabilir ama ben misin alışış kullanmakta zorlandığım için şöyle açık uçlu 2 tane daha yedek şiş kullandım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğime bilek bölümünden başlayacağım. Tarçın rengi ipim ile 11 ilmek olarak 11 ilmeğimi atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bir ilmek daha attım. 11. 11 ilmeğimizi attık. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Geri dönüyorum. Patiğimizde haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa yani düz örüyorum. Bu şekilde ilmeklerin tamamını düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde bir diş haroşamız oluştu. Burada 3 diş haroşamız olana kadar öreceğiz. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir diş haroşa elde ediyoruz. Ön yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. Arka yüzde de ilmeklerimi yine düz yani haroşa örüyorum. Bu şekilde geri döndük hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi de 2 diş haroşamız oluştu. Bir diş haroşa daha öreceğiz. Ön yüzde arka yüzde ilmeklerimi yeniden düz öreceğim. Böylece burada 3 diş haroşamız olacak. Sonra modele başlayacağız. Şöyle geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğini aldıktan sonra ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Bu aşamada hanımlar son bir ilmek kalana kadar ördüm. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için bu defa tarçın ipimi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi beyaz ipimize geçeceğiz. Modelimize başlayacağız hanımlar. Şöyle beyaz ipimi ekleyeceğim. Patiğimizin şu kenarlarına 4'er tane 4'er ilmek haroşamız oluyor. Öncelikle ilk ilmeğimi örerek başladım. Renk geçişimi olduğu için. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra beyaz ipimin ucunu burada düğümleyeceğim. Patiğim sökülmesin diye. 2, 3 ve 4. 4 ilmek beyaz ipimle kenara ördüm. Bakın şu kenarlarımız şuralar 4'er ilmekle yapılıyor. Şimdi bir tane tarçın ilmeğimi örmeden aldım. Ortaya bir tane beyaz örüyorum. Bakın ortadaki şu desenimi yaptım. Tekrardan bir tane tarçın örmeden aldım. Kalan 4 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Bu şekilde ön yüzde model kurulumunu yaptık. Arka yüzde kenar ilmeğini aldıktan sonra beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Ön yüzde örmeden aldığım tarçın ilmeklerimi arka yüzde de örmeden alıyorum. Ortadaki bir beyazımı yine ördüm. Tarçın ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Yine her iki sırada bir renk geçişi yapacağız hanımlar. Bu aşamada arka yüzde beyaz ipimi kendime doğru aldım. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 sıra beyaz ipimizi kullanırken bu bölümde 2 sırada tarçın rengi ipimizi kullanacağız. Şimdi tarçın ipimi elime tekrardan aldım.
Hanımlar, beyaz ipimiz ile model kurulumu yaparken tarçın rengi ipimiz ile model kurulumu yapmayacağız. Sadece artırmalar yapılacak. Öncelikle ilmeklerimi örüyorum. Kenardaki 4 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Ardından yandaki bir tarçını daha ördüm. Bakın ortada bir tane beyazım var. Bu beyazın sağına ve soluna artırma yapacağım. Bakın artırmamı yapıyorum. Beyazımı ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Bakın ortadaki bir beyaz ilmeğimin sağına ve soluna artırma yaptım. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. Ön yüzde artırmamızı yaptık. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa öreceğiz. İlmek sayımız 2 arttı. Böylece 13 ilmeğimiz oldu. Yine sonuncu ilmeğimi şöyle örmedim. Tekrar geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Bu defa ikinci beyaz modeli yapacağız. İkinci beyaz modelde 2 tane ortada desenimiz olacak. Öncelikle, çünkü bakın aradaki ilmekler de arttı. Artan ilmekler her defasında model olarak yansıyor. Kenar ilmeğini ördükten sonra 2, 3, 4 tane beyaz haroşamı ördüm. Bakın bir ilmek örmeden alıyorum. Bir tarçın örüyorum. Beyaz rengimiz ile artırma yapmıyoruz. Bir tarçın örmeden aldım. Bir beyaz ördüm. Bir tarçın örmeden aldım. Kalan 4 beyazımı örüyorum. Bakın hanımlar, bu defa ortada 2 tane beyaz modelimiz oldu. Burada. Arka yüzdeyim. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile örüyorum. Tarçın rengi ilmeklerimi örmeden alıyorum. Son ilmeğimi de yine örmedim. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Tarçın rengi ipimize geldik. Artırma yapılacak. Artırma işlemi beyaz modellerin sağından ve solundan yapılacak. Bakın bu defa 2 tane beyaz modelimiz var. İlk artırmayı şu ilk beyaz modelden önce yapacağız. İkinci artırmayı da şu ikinci beyaz modelden sonra yapacağız. İlmeklerimi beyaz modelime kadar öreceğim. Yani kenara şöyle 4-5 ilmek ördükten sonra bakın beyaz modelimin hemen sağına bir ilmek attım. İkinci beyaz ilmeğime kadar ördüm. Bakın modelli ilmeğime kadar ördüm. Hemen buraya da artırma yapıyorum. Kalan 5 ilmeği örüyorum. Ya da şöyle de hesaplayabilirsiniz. 5 ilmek örüp artırıyoruz. Ardından son 5 ilmek kalana kadar örüp artırıyoruz. Böyle de hesaplayabilirsiniz. Bakın burada 2 tane modelimiz oldu. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Yine arka yüzde artırma işlemi yapmıyorum. İlmeklerimin tamamını arka yüzde haroşa örüyorum hanımlar. Yine sonuncu ilmeğimi şöyle aldım. Geri döndüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Üçüncü modeli de yapalım birlikte. Kenara 4 ilmek beyazım ile örüyorum. 4 beyazdan sonra hemen modele başlayacağım. Bakın ilk modelde bir tane vardı. İkinci de 2. Üçüncü de 3 desen olacak. Bir tarçın ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane beyaz ördüm. Bir tane tarçın örmeden alıyorum. Bir beyaz ördüm. Bir tarçın örmeden aldım. Bir beyaz ördüm. Bakın burada 3 tane beyaz modelim oldu. Tekrar bir tarçın örmeden alıyorum. Ve son 4 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndüm hanımlar. Yine arka yüzdeyim. Arka yüzde beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile öreceğim. Tarçın rengi ilmeklerimi de örmeden sağ şişime alacağım. Bu şekilde arka yüzde yapacağımız işlem bu. Sonuncu ilmeğimi yine örmedim. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın bu defa yine tarçın rengi ipimizle artırmaları yapacağız. 5 ilmek örüp artıracağım. Kenar ilmeğim 1. Şu ikinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim 4, 5. Bakın şuradaki ilk beyaz ilmeğimin önüne kadar artırdım. Buraya kadar ördüm. Hemen burada artırmamı yapıyorum. Şimdi de son 5 kalana kadar öreceğim. Bakın şu en sonuncu beyaz modelime kadar yani. Şurada da son 5 kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 5 ilmeğimi örüyorum. Yeniden artırmamızı yaptık. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğim hanımlar. Bu şekilde. Hepsini haroşa örüyorum. Tarçın rengi ipimizle artırma yapıyoruz. Beyaz rengi ipimizle artırma yapmıyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi yine örmeden aldım. Bakın tekrar ön yüzdeyiz. 3 modelimizi tamamladık.
Şimdi dördüncü modeli de birlikte yapalım, iyice anlaşılsın. Dördüncü modelde de ortada 4 tane şu küçük beyaz modelden olacak. Öncelikle kenara 4 tane beyazımı örüyorum. 4 beyaz. Bir tane tarçını örmeden aldım. Bakın, bir tane beyaz örüyorum. Tarçını örmeden aldım. İkinci beyazımı ördüm. Tarçını örmeden alıyorum. Üçüncü beyazımı ördüm. Tarçını örmeden aldım. Dördüncü beyazımı ördüm. Tarçını örmeden aldım. Ve son 4 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Ortada 4 tane modelimiz oluştu böylece. Bu şekilde. Yine arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Bu şekilde. Model anlaşıldı diye umuyorum. Model bu şekilde devam edecek. Gördüğünüz gibi gayet zevkli, kolay ilerleyen basit bir model. Şöyle son ilmeklerimi de örüyorum. Ve sonuncu ilmeğimi ön yüzde renk geçişi yapacağım için örmedim. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Tarçın rengi ipimiz ile ön yüzde 5 ilmek öreceğiz, artıracağız. Son 5 ilmek kalana kadar öreceğiz. Arka yüzde tamamen haroşa yapacağız. Sonrasında beyaz ipimize geçeceğiz. 5. modeli yapacağız. 5. modelde de ortada şurada 5 tane model olacak. Bakın. Şöyle ilerleyecek. 6. modelde 6, 7. modelde 7, 8. modelde 8, böyle devam edecek. Şu anda şişimizde hanımlar 11 ilmek olarak başlamıştık. Sayıyorum. 4, 8, 12, 15, 17 ilmeğimiz olmuş. Ben bu patiğime toplamda hanımlar şişimde 39 ilmek olana kadar artırmamı yaptım. 39 ilmek olana kadar da burada hanımlar toplamda 14 tane modelim oluştu. Bakın şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane beyaz desenimden yaptım. Zaten 4'ünü birlikte yaptık. Toplam 10 tane daha yapacağız demektir bu. Hanımlar, daha büyük yapmak isteyenler, şöyle ölçüyü sizlere söyleyeyim. Daha büyük yapmak isteyenler burada 14 değil de 15, 16 model, 17 model dahi yapabilirler. Daha küçük yapmak isteyenler de model sayısını azaltabilir. Ölçüyü buna göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü tamamlayalım. Gelelim, dediğim gibi ben 39 ilmek olana kadar, yani burada 14 ilmek olana kadar yaptım. Sizler artık ölçülerinize göre bunu ayarlayın. Zaten ördükten sonra sizlere mezura ile boy ölçüsünü de vereceğim. Dediğim gibi bu bölümü tamamlayalım. Gelelim, ardından tabanında buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü, ön bölümünü tamamladım. Burada 14 tane beyaz desenimden var. En son artırmamı tarçın rengi ipimle yaptım. Şişimde 39 ilmeğim oldu. Şimdi hiç gerdirip sündürmeden olduğu gibi ölçüyü veriyorum. Bakın. Bu burun kısmına, şu başlangıç yerimiz, bakın. Hemen şurası. Şuraya mezuramı sıfırladım. Ölçümü veriyorum. Ben şöyle 10,5 santim. Şöyle bitiş yerinde en ölçüsünde vereyim. 14 santimde burası. Benim ölçülerim bu ayardaydı. Şimdi patiğimizin şu taban kesimini yapacağız hanımlar, şu bölümü. Bu tabana 7 ilmek ayıracağız. Şişimde 39 ilmeğim var. 7 ilmek şu taban için burun kısmına ayırdığımda geriye 32 ilmek kalıyor. Kalan 32 ilmeği de iki yana paylaştırınca bu yanlara 16'şar ilmek düşüyor. Öncelikle hanımlar, kenardaki 16 ilmeğimi öreceğim. Burada da haroşa, yani düz örgüye devam ediyoruz. Kenar ilmeğim 1, ikinciyi de ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmeğimi ördüm. Şimdi orta kısma burun için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sol tarafta da 16 ilmeğimiz kalıyor. Sayalım. 4, 8, 12, 16. Şimdi 7 ilmek ördüm. Geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmeğimi tekrar öreceğim. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri dönüyoruz. Burada 7 ilmek ile bir diş haroşamız oluştu. Şimdi kesimlerimize başlayacağız hanımlar. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6. 7. yani sonuncu ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrar 6 ilmek öreceğim. 4, 5, 6.
7. ilmeği örerken kenardakini de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. 6 ilmek örüyorum. 4, 5, 6. 7. ilmeği örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini kestim. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlkini örmeden aldım. 6 ilmek örüyorum. 4, 5, 6. 7. ilmekte yanındakini de alıp ikisini keserek örüyorum. 7 ilmek ile bu şekilde kesim yapacağız hanımlar. Bu taban kısmında biz bu kesme işlemine şu sağ ve sol şişimizde kenarlarda 5'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Yanlarda 5'er ilmek kalana kadar. Şimdi bu bölümü kenarlarda 5'er ilmek kalana kadar 7 ilmek ile keselim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, her iki tarafta da bakın 5'er ilmeğim kalana kadar patiğimin tabanını 7 ilmek ile ördüm geldim. Şimdi kesim yapmayacağız. Her seferinde yanlardan birer ilmek alarak ortaya ekleyeceğiz. Yine ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmeğimin tamamını örüyorum bu defa. Şu 7. ilmeğim. Şu yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayım 8 oldu. Ardından geri dönüyorum. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Bu defa 8 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7, 8. Şimdi de şu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 9 ilmeğim oldu. Artık kesme yapmadan gidiyorum. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 9 ilmeğimi örüyorum. Hemen şu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de şu kenardan alarak ördüm. Ortada 11 ilmek oldu. Sayalım, evet 11 ilmek. Devam ediyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. Yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayım 12 oldu. Tekrardan geri dönüyorum. Burada 12 ilmeğimi öreceğim. Ardından yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekleyeceğim. Bakın. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 13 oldu. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi de 13 ilmeğimi öreceğim. 13 ilmek. Şu 13. ilmeği. Şimdi de hemen şu kenardan bir ilmeği alarak ördüm. Ortaya ekledim. 14 oldu. Bu kenarda bir ilmeğimiz kaldı. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 14 ilmeğimi öreceğim. Bu defa buradan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. 15 oldu. Son birer ilmek kaldı. Bunları da ekleyeceğiz hanımlar. Bu defa ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Zaten son bir ilmeğim kalmıştı. Onu da örünce sıra sonuna kadar örmüş oluyoruz. Böylece bakın sonuncu ilmeği de artık ördüm. Geri döndüm. Bu defa ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki ilmekleri de artık sıra sonuna kadar öreceğim. Böylece şişimizde 17 ilmeğimiz olacak. Bakın sonuncu ilmeğimi artık bu aşamada şöyle ördüm. Tekrar geri döndüm hanımlar. Patiğimizin bu taban bölümünü bitirdik. Şimdi şu kenarlarını yapacağız. Videonun başında yedek şiş kullanacağım dediğim yer burası. Yedek şişlerimi de yanıma aldım. Hanımlar, şu ipimizi hiç kesmeden şöyle arkada geniş bir şekilde bırakarak şöyle uzatıyoruz. Şu kenarlardan ilmekler çıkaracağız çünkü. Bu ipimizi de arada gizleyeceğimiz için şu tarçın rengi ipimi biraz arkada şöyle gevşek bırakıyorum. Bırakarak şöyle getirdim. Şu başlangıç yerinde şu ilk kenar ilmek yerimize, yani hemen yerimiz şurası. Şuraya giriyorum. İlk kenar ilmek yerine ilmek çıkarttım. Burada bakın birinci ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla tarçın kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağım. İlmeğin iki kanadına birden girerek. Şu ikinci ilmeğim. Şu alttaki ipin bir altından bir üstünden girelim ki bu ip arkada gizlensin, böyle uzun uzun kalmasın. 3 oldu. Şimdi burada uymamız gereken püf nokta şu. Beyaz kenar ilmek yerlerine girmiyorum. Bakın şu ilk 3 kenar ilmek yerine şurada girdim tarçın yerlere. Beyazlara girmiyorum. Beyazlara atlayıp tarçın kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkarıyorum. Hemen şu ipin bir altından bir üstünden girerek alttaki ipin şöyle
Bakın tarçın kenar ilmek yerlerine giriyorum. Beyazları atlıyorum hanımlar. Şöyle. Yine beyazı atladım. Tarçına girdim. Beyazı atladım. Şöyle tarçına giriyorum. Şu alttaki ipin de bir altından bir üstünden girerek yapıyorum bu işlemi. Arkada bakın ipimiz gizlenerek geliyor. Uzun uzun kalmıyor böylece. Şöyle sırasıyla yine tarçın kenar ilmek yerlerime girerek buradan ilmeklerimi çıkartıyorum. Hemen şuraya da girdim. Buradan da ilmeğimi çıkarttım. Bakalım burada kaç ilmek oldu? 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek oldu. Hemen şuradaki tarçın kenar ilmek yerine girdim. 17. Şuradaki son tarçın kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. 18. Şu kenardan 18 adet ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi buradaki tabandaki 17 adet ilmeğimi öreceğim. Burada 17 ilmek vardı. Bu ilmeklerimizi örüyorum. Bu şekilde buradaki 17 ilmeğimi ördüm. Şimdi de hanımlar diğer kenardan ilmek çıkaracağız. Şu kenardan. Şöyle. Yine tarçın kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağım. İlk yerimiz burası. Şu birinci ilmeğim. Bakın hemen dibine bir sıradaki kenar ilmek yerine battım. İlmeğimi çıkarttım. 2 oldu. Burada da yine beyazlara atlıyorum. Tarçın yerlere girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek bu şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum. Şöyle bakın 6 ilmek oldu. Beyaza atladım. Tarçına girdim. 7, 8, 9. Bakın yine beyazlara atlıyorum. 10. Şu 11. 12, 13, 14, 15, 16. Bakın şu kenar kısmına geldim. Şu 17 ve şurada son kenar ilmek yerine de girerek ilmeğimi çıkarttım. 18. 18 ilmek buradan çıkarttım. 18 karşı taraftan. 17 ilmek de tabanda vardı. Böylece kenardaki toplam ilmek sayımız bir uçtan diğer uca 53 oldu. 53 ilmeğimiz var. 18, 18, 36, 17 ilmek de altta vardı. 53 ediyor. Bu aşamada kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi haroşa öreceğim. Çünkü bakın patiğimizin arkasında da haroşa yapıyoruz. Baştan sona haroşa örgü yaptık zaten patiğimizde. İlmeklerimizin tamamını bu şekilde düz yani haroşa olarak örüyorum. Sırasıyla diğer uca kadar ilmeklerimi götüreceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geldik hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Arka bölümü bu şekilde yapacağız. Diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak yani haroşa örüyorum. Buradaki 17 ilmeği. Hatta bu 17 ilmeği şu sağ ve soldaki iki şişede paylaştırabilirsiniz. Böylece arka bölüm 3 şişle devam eder gider. Daha az şiş kullanarak da yapılabilir ama misinalı şişlerle de yapılabilir. Ben misinalı şiş kullanmakta biraz zorlanıyorum. Hani bir türlü alışamadığım için böyle yedek şişlerimi tercih ediyorum. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz yani haroşa olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar öreceğim. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Bu şekilde diğer uca kadar yine ilmeklerimizi öreceğiz. Hepsini yine örüyorum. Bu şekilde yine diğer uca kadar yani şuraya kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet bakın diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi tekrardan bakın geri döneceğiz. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine şu an arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa örüyorum yani düz. Bu şekilde yine diğer uca kadar şu uca kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar yine bu uca kadar ilmeklerimi ördüm geldim. Bakın haroşalarımız oluşuyor burada. Şu kenarda iki diş haroşamız oluştu. Hanımlar ben bu patiğimin şu arka bölümüne yani şuraya haroşa sıralarını sayacak olursak 22 diş yani 22 sıra haroşa ördüm. İkisini ördük. Buraya 20 tane daha öreceğim.
Şimdi bu aşamada sizler ölçüyü şöyle ayarlayacaksınız. Patiğinizi bir miktar ördükten sonra ayağınıza giyin hanımlar. Bir ölçün, deneyin. Patiğinizin arka bölümünü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmek zorundasınız. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ayak ölçülerimize göre ayağımıza giyip ölçerek, deneyerek yapalım gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm. Burada 22 diş, 22 sıra haroşam var. Bakın hanımlar, haroşa örgü olduğu için bu bölüm gayet esnek duruyor. Şimdi patiğimizin topuk bölümünü yapacağız. Bu aşamada hanımlar ben şöyle ön yüzden baktığımızda topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye şu sol tarafa 22 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Gizli kesim topuğumuz olacak. Aynen şu şekilde bakın. İzi bile belli değil. Çok şık, temiz görüntüsü var. İlmeklerimi sayarak gideceğim. Şu kenar ilmeğim 1. Haroşaya devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmeğimi ördüm. 22. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 21 ilmek ördüm. 22'de kesim yaptım. Bu sol tarafa da 22 ilmek ayırmıştık zaten. Topuğumuz için ortaya baktığımızda ortada 8 ilmek kaldı. Bu 8 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar arka yüzde haroşa yani düz olarak örüyorum. Ön yüzde kesimleri yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını normal haroşa örüyoruz. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim hanımlar. Aynı işlemi yapacağım. 21 ilmek öreceğim. 22. de kesimimi yapacağım. Şu dördüncü ilmeğim 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmek ördüm. 22. de yine öndeki ikisini alıyorum. Keserek örüyorum. İkinci kesimimi yaptım. Bir önceki sırada arada 8 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda kesimden sonra bir ilmek eksildi. 7 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 21 öreceğiz. 22'de kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 7 ilmek bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu bu şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, şu aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 22 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 22 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayısı da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. İlk kesimim böyleydi. Diğer ilmeklerimi de şöyle keseceğim. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topladım. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Gizli kesimimizi bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Ve şişlerdeki ilmek sayısı da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitiyor. Kesmeye devam ediyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişimden de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum.
Son ilmeklerim kaldı. Bunları da aynı şekilde kesiyorum. Evet, son birer ilmeğim kaldı hanımlar. Bu aşamada önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi aldım tığıma. Tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum. Şu kenara bir tane şöyle bir zincir oluşturdum. Şöyle bakın, patiğimizin topuğu şöyle, izi bile belli değil. Çok temiz, güzel bir görüntüsü var. Bir de patiğimizin kenarında tek sıradan oluşan bir kenar oyası gittim. Kenarımız daha değerli toplu, güzel dursun diye. Onun da yapılışı hemen şöyle. Öncelikle hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak şuraya, şöyle batarak bir sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak bu 3 zincir ile şöyle bir kirpik oluşturdum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Kenar oyamızı böyle yapıyoruz. Yine ikincisini yapalım. Önce sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak şöyle bir kirpik oluşturdum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. 2 tanesini yaptık. Üçüncüyü de yapalım. Önce sık iğnemi oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Bu şekilde kenar oyamızı yapacağız hanımlar. Patiğimizin çevresini bu şekilde şu ilk başladığımız yere kadar dolanalım ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin çevresine dolandım, geldim, kenar oyamı tamamladım. En son şuraya 2 tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucuna gizleyelim, patiğimize bakalım. Şöyle arka ilmek aralarına girerek ipimizin ucunu gizliyorum. Bayağı giyildikten sonra bu uçlar çıkmasın. Evet, patiğimizi tamamladık. Bakın hanımlar, görüntü itibariyle patiğimiz şöyle. Haroşa örgü olduğu için bakın nasıl esniyor. Ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayağımızda da görelim. Çok güzel, çok kolay, pratik bir patik oldu hanımlar. Hem günlük kullanım için uygun, hem hediyelik, çeyizlik olur. Dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz patiğinizi. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. İşte hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Ayağı giyince aldığı şekil böyle. Böyle, bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.